Türk savunma sanayinin en etkili üretim sahasına sahip olduğu alan şüphesiz kara araçları üretimidir. Bu bağlamda üretilen binlerce zırhlı araç hem Türk ordusu ve emniyetimiz tarafından hem de onlarca yabancı ülke tarafından kullanılmakta. Bu videomuzda ülkemizin kara araçları üretiminde öncü olan firmalarımızın 4x4 zırhlı araçlarını inceleyeceğiz. Bu gururlu sistemlere başlamadan sizden bir ricam olacak. Kanalımızın büyümesi adına ve bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi geçelim gurur kaynağı 4x4 zırhlı araçlarımıza. Türk Silahlı Kuvvetleri için vazgeçilmezlerden olan araç, alanında başarısını çoktan kanıtlamış durumda. Özellikle mayına ve patlayıcılara karşı dayanıklılığı sayesinde görev süresince çoğu askerimizin koruyucusu olmuştur. 13 asker taşıma kapasitesine ve 16 ton ağırlığa sahip olan araç, kendisi için üretilen silah istasyonları, Aselsan üretimi Sarp ve Dodam sayesinde etkin bir savunma gücüne ek, caydırıcı bir saldırı gücü de barındırıyor. Ayrıca Kirpi'nin 4x4 versiyonuna ek olarak 6x6'lık versiyonu da üretiliyor. Halihazırda binden fazla Kirpi, Türk güvenlik güçleri tarafından kullanılmakta. Araca duyulan güven ve operasyonlarda gösterdiği performans sonucu Kirpi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Ordumuzun ihtiyaçlarına göre yenilenen Kirpi, yerini Kirpi 2'ye bıraktı. Bugüne kadar 529 adet Kirpi 2 teslimatı gerçekleştirildi. 19 ton ağırlığa sahip olan Kirpi 2, 13 personele kadar taşıma sağlamakta. Kirpi ve Kirpi 2'den daha hafif olan Vuran, firmamızın yeni ürünlerinden biri. 9 kişi taşıma kapasitesine sahip araç, silah sistemleriyle azami 18 ton ağırlığında. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile yolcuları için mayına ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Amazon, mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesi, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, patlak yol gider lastik özelliği ve karartma gibi özelliklere sahiptir. BMC araçlar arasında en küçük ama en hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek olanıdır. Amazon'un ağırlığı 14 ton, personel taşıma kapasitesi ise 7. Araç halihazırda Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya ordusu ve Katar ordusu tarafından kullanılıyor. Son yıllara kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun olarak kullanılan araç olan Kobra artık TSK operasyonlarında nadir yer alıyor. Zira 2010'lu yıllara kadar çok başarılı görevler üstlenen araç artık saha ihtiyaçlarına cevap verebilecek konumda değil. 6.7 ton azami ağırlığa sahip olan Kobra, azami 9 personel taşıyabiliyor. Yaklaşık 15 ülke envanterinde Kobra 1 aracımız bulunuyor. Otokar tarafından tasarlanarak 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenen Kobra 2 de gücümüze güç katan, uluslararası alanda göğsümüzü kabartan projelerden sadece biri. Kobra 1'in saha şartlarına göre geliştirilmiş hali olan Kobra 2, başta koruma kapasitesi olmak üzere 13.5 azami ağırlığa ve 10 personel taşıma kapasitesine sahip. Kobra 2'yi mevcut Kobra aracından ayıran en önemli özellikler ise daha geniş iç hacmi, daha yüksek balistik koruma ve entegre edilmiş yüksek elektronik sistemleri. Mayına dayanıklı personel taşıyıcı araç olarak tasarlanan Kaya 2, hem mayın ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı üstün koruma sağlamakta, hem de her türlü arazi ve iklim koşulunda benzersiz hareket kabiliyeti sunmaktadır. Kaya 2, azami 14,5 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Araç 10 personel taşıyabilmekte. Ural zırhlı personel taşıyıcı, 5 kapı versiyonunda 9 kişiye kadar, 3 kapı versiyonunda ise 10 kişiye kadar personeli taşımaktadır. Ural zırhlı personel taşıyıcı, Türk Emniyet Güçlerinde ve birçok farklı ülkenin güvenlik kuvvetlerinde kullanılmakta ve en sıcak çatışma bölgelerinde kendini ispatlamaktadır. Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep 2, 13,5 ton ağırlığında ve 3 personel taşımaktadır. Aracın boyutu küçük olmasına rağmen 90 milimetreye kadar silah sistemleriyle donatılıyor ve bu sayede yüksek ateş gücüne ulaşabiliyor. Bu aracın üretilme amacı taşıdığı personel sayısından da anlayacağınız üzere tamamen vurucu gücü yüksek bir araç olmasıdır. Daha çok paletli araçlar ve 6x6 ile 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar üzerine yoğunlaşan firmanın 4x4 sınıfında özel olarak geliştirdiği Pars 4x4 adlı ürünü bulunuyor. 4 kişilik personel kapasitesine sahip Pars, ayrıca amfibik özellikte. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2022'ye kadar 2 adet OMTAS füzesi taşıyan 76 tane Pars 4x4 teslim edilecek.
Dünya çapında tanınan ve birçok ülkeye ihraç edilmiş olan Ejder Yalçın, sınıfında dünyanın en iyilerinden. 18 ton azami ağırlığa ulaşabilen Ejder, 9 personel taşıma kapasitesine sahip. Avrupa'dan Afrika'ya kadar pek çok ülke Ejder Yalçın kullanmakta. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonları da bulunmaktadır. Ejder Yalçın'ın komuta kontrol aracı, anti-tank güdümlü füze aracı, hava savunma aracı, radar aracı, zırhlı personel taşıyıcı aracı, sınır gözetim ve güvenlik aracı, zırhlı muharebe aracı, jemer aracı, zırhlı ambulans aracı, keşif gözlem aracı, mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha aracı ve kimyasal biyolojik radyasyon aracı olmak üzere birçok farklı versiyonu bulunmakta. Tüm bu versiyonlarını özellikle saymak istedim çünkü aracımız gerçekten sınıfında dünyada bir numara. Ural ile aynı sınıfta olan Ilgaz 2, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması amacıyla geliştirildi. İç güvenlik aracı olan Ilgaz, özel harekat birlikleri, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlarda kamu düzenini tesis etme, ani müdahale, yasa dışı gösteri ve toplumsal olaylara müdahale etmek amacıyla tasarlanmış özgün bir platformdur. 8.8 ton ağırlığındaki araç 9 personel taşıyor. Firmamızın son ürünü ise Yörük. 10 ton ağırlığa sahip araç 9 personel taşıyabilmektedir. Hafif zırhlı araç sınıfında yer alan araçlar arasında en üst seviye mobilite ve koruma performansı sunmaktadır. Aracın düşük ağırlığı ve balistik koruması kullanıcılarına bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerinde yüksek beka sunmasının yanı sıra operasyonlarda aracı üstün kılmaktadır. Yörük TSK envanterine girmeden Katar'a ihraç edilerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Yörük aracımızın da farklı versiyonları bulunmaktadır. Son aylarda yaptığı ihracatlar ile adını duyuran Katmerciler firmasının en popüler ürünü Hızır'dır. 16 ton azami ağırlığa sahip Hızır, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilerek 9 personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Araç yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahiptir. Demin bahsettiğim Hızır'ın keşif gözetleme sistemleriyle donatılan versiyonu da bulunmakta. Adı ise Ateş olarak adlandırılmakta. Hızır aracının bütün üstün özelliklerini koruyarak sınır güvenliğinde kullanılmak amacıyla Aselsan'ın yüksek teknolojiye sahip keşif gözetleme sistemlerinin entegre edildiği hem teknoloji hem de yüksek balistik ve mayın korumasıyla ön plana çıkmaktadır. Bünyesinde barındırdığı radar ve optik sistemlerle 40 kilometrelik bir mesafede gece gündüz insan ve araçlar için keşif gözetleme yapabilmektedir. Ayrıca çok az ülkenin üretebildiği ve kullandığı ateş yeri tespit sistemi yankı ile düşmanı tespit edip yakındaki dost unsurlarla koordinatlarını paylaşabilmektedir. Kıhan 4x4 8 personel taşıyan zırhlı güvenlik aracıdır. Hızlı, dinamik, çok yönlü ve bakım kolaylığı olan Toyota Land Cruiser şasisi üzerinde yüksek balistik koruma sağlayan monokok zırh çeliği gövdeye sahiptir. Bu araç her türlü iklim koşullarında gerçekleşen operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. Aynı zamanda ihracat başarısı da yakalamıştır. Katmerciler firmamız ismi açıklanmayan dost bir ülkeye Hızır, Ateş ve Kıhan zırhlı araçlarından oluşan toplam 39 milyon 450 bin euro değerinde ihracat anlaşması gerçekleştirdi. Bu ihracat firmanın tek kalemde yaptığı en büyük ihracat oldu. Best Group adını TOS'un zırhlı iş makinesiyle duyurmuştu. Öyle ki bu araç Suriye sınırına yapılan duvarın inşaatında, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, İdlib operasyonlarında ve diğer sınır ötesi operasyonlarda terör unsurlarına karşı önlem alma, mevzi oluşturmada aktif olarak kullanılmaktadır. Firmamız daha sonra taktik performansı yüksek olan Aşkar aracını üretti. Aşkar aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün meskun mahal operasyonları ve arazi şartlarındaki harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yüksek balistik koruma seviyesinde tasarlanmıştır. Faydalı yük taşıma kapasitesi yüksek ve özgün dış tasarımı sayesinde farklı versiyonları da bulunmaktadır. Araç 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazi şartlarındaki harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çok yüksek balistik koruma seviyesinde tasarlanan zırhlı ambulans, yüksek koruması sayesinde yaralı personelin yüksek güvenlikli taşınmasını sağlayacak. TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yerli motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi alt sistemlerin kullanıldığı yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 pusat, modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilmekte. Zırhlı ambulans ve pick-up gibi farklı türlerde kullanılabilmektedir. Bu üretilen araçlar sadece Türk savunma sanayi ürünleri değil, aynı zamanda bağımsız bir politikanın yapı taşlarıdır. Bu sistemler sayesinde hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de yaptığımız ihracat başarıları sayesinde
sayesinde diğer ülkelerle aramızda yedek parça, eğitim, araç bakımı ve benzeri gibi organik bir bağ oluşacak. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.